Ekşiyi sıkarsan suyu ekşidir. Portakalı sıkarsan tatlıdır. Efendim, greyfurt sıkarsan onun tadı başkadır. Şimdi millet efendim hepsi hemen bir kıyasladır. Yani bir hududun içindedir. Daha fazlasına akıllarımı yermiyor. Yoksa geceleri çoğu da bana ne der? Ben işte kendimi idare ediyorum. Başkaları kendilerine baksın diye filozof kelamı söylediler. Şimdi bizim bir avuç insan burasında efendim kimisi hükümet tarafıdır. Aylıkçı olduğu için. Kimileri hükümetin karşısındadır. Aylık almadıkları için. Evet. Doğrudur. Hükümet hepsine de aylık veremez ya. Ne kadar verecek? Bir memleket kendi kendisini idare edebilecektir. Hükümete muhtaç olmadan. Bizim bu memlekette efendim, İngiliz zamanını söylüyorum sana. Bütün adadaki efendim, resmi memurluk yapanların sayısı 165 kişiydi. Aylık alan. Polis teşkilatı efendim 250 idi. Yalnız onlar ayrıdır. 250 polisten koca ada zapturattaydı. Kapıyı pencereni açık bıraksan kimse ne dönüp bakar ne içeri girerdi. İki cemaatin arasında kavga olmaz. Birbirine bir saygıları vardı. Bazı aklı ermeyenler onlar istisnadır. Şimdiki halimiz o zamanda resmi koloni hükümetinin 165 müstahdemi vardı. Resmi tayinli adamları dairelerde kullanan. Bütün memleketi bir vali idare ederdi. Valinin meşveret meclisi vardı. Vali mesela halkın arasında aklı eren, şerefi yerinde olan bir kimseleri araştırır o. Onların davet ederdi meşvereti için. Ahaliye bırakmaz. Seçim yok. Ha? Seçim yok yani. Kendileri seçerdi. Seçim. Yok yani anladım dediğinizi. Seçim. Aksisiyle diye sıçım. Doğrudur. Doğrudur. Seçimin getirdiği seçim. Her memleket o seçimin içinde kaldı şimdi. Evet. Hepsi. Ehli seçemez. Ha? Ehlini getiremez. Ne gelir? Ya kaç defa söylüyorum be. Yok doğrudur. Karpuzu seçemezsiniz siz. Ne demektir? Yani adam seçmeyle hükümet olur mu? Olmaz. Demokrasidir. Demokrasi nedir ya? Bilir misin be? Bir tanesi cevabı yok. Demokrasi nedir? Demokrasi nedir? Yani herkesin hür, özgür, eşit bir ortamda yaşaması. Şimdi bu oğlumuz gazeteci uyanıktır. Sorayım kendisine. Buyur. Demokrasinin esasları nedir? Demokrasinin esasları nedir? Yani herkes kendi hür, özgür düşüncesini O boş nakırdı. O gevezelik. evet. Demokrasinin esasları nedir?
Bilemeyeceğim. Sorayım benden kaçabilirse, sorayım Talat Bey'e bilirse, sorayım efendim doktor Eroğlu. bizim Eroğlu. Erol'dan Derviş. sonra demokrasinin esaslarını söyleyecek adam isterim şimdi ben. Havadan atma yok. Evet. Yazılı demokrasinin esaslarını söyleyecek bir adam isterim Kıbrıs'ta. Bilir misin? Okumuş adamsın. Vallahi. Demokrasi memleketine gelin. Amerika'dasın. Değil mi? Şimdi Fransız ihtilaliyle Bu doğdu. ihtilal istemem ben. Evet. Şimdi demokrasi esasları nedir? Seçme seçilme hakkı var. Orada uydurma. Şimdi Amerikan Anayasası'na baktım ben biraz ama o farklıdır yani. Amerikan Anayasası'nda Ne olursa olsun demokrasinin esasları nedir? Bu bina ne üzerine kurulmuştur? Esas dediğini anladınız mı? Temeli nedir? Temel görüşleri, temel fikirleri, temel mantıkları, temel hedefleri nedir? Kolay mesele değil bu. değil işte. Salt yani Ha? krallıklar ve saltanatlıkları yıktılar ve bunu getirdiler neticede. Anladık. Neyle? Esas nedir? Esas nedir? Ben de düşünüyorum işte de bulamıyorum. Çok bildiğim bir şey Bildin, değil. anladık. Krallığı, sultanlığı kaldırdınız. Evet. Demokrasi çağırıyorsunuz. Latin Peki, demokrasinin esasları nedir? Müslüman Amentü billahi okur, Müslüman olur. İslam Amentü'nün üzerinde kuruldu. Evet. Mesela temsil. Evet. Demokrasinin esasları nedir? 1, 2, Evet. 3, 4, 5 söyleyecek adam bul bana getir buraya. Bilen yoktur ha? Sen okumuş adam Amerika'ya gelin. Evet. Ve senin haberin yok. Yani bizim aklımıza gelen çağrışım Aklımıza gelenden olmaz. olmaz. Bilmeyiz yani. Ben bilmem. Sen bilir misin? Yok ben de bilmem. Sor Cumhur Reis'ine burada. Bilir mi? Onlar Sor Denktaş'a da sor. Demokrasinin esasları nedir? İlk söyleyecekleri büyük ihtimalle freedom falan diyecekler yani. Freedom, Özgürlük. freedom boş takıldı. Evet. Freedom dediğinde yani hayvanı kazıktan çıkarıp da saldırdın tarlaya. Bağlı eşeği sen çözüp de bıraktığın vakitinde sen serbestsin. İstediği yere girer, istediğini berbat eder. Evet. Demek ki freedom insanlara yaramaz. Freedom'ın hududu var. Eşeği bir tarlaya bağlarsın, kazığa da bağlarsın. Bu içinde dolaşacaksın. Kaldırdın mı onu, hürriyet verdin mi ona, eşek bir şey bırakır mı tarlada, bahçede? Tabii bırakmaz. Peki, demokrasi esasları nedir? Türkiye'dekiler de sorarım ben bunu. Kim tarif etti bunu? Bunun esaslarını söyleyecek bir adam yok şimdi. Lakin ben Müslüman olarak İslam şeriatını söyleyebilirim. Lakin demokrasi uydurması arkasına gidenler Şaşkındır. saçma sapanla milleti ne oy alıyorsun sen milletten? Neye oy alacaksın? Ne yaptın ki millete sen değiyorsun millete beni gene iş başına getir. Sen o işin ehli misin? Ya millet adam seçmekte ehil midir? İş ayağa düştü dediklerinde
çığırından çıktı demektir. Doğru. Tabirimiz var tabii. İş ayağa düştü mü, yani başlar ayak, ayaklar baş oldu mu, iş tersine gitti demek. Bugün bütün dünyada, her memlekette efendim muhalif partiler birbirine yiyorlar. Demokrasi ne demek? Birbirimizle kavga etmek, birbirimizi öldürmek, birbirimizi yıkmak için mi demokrasi? İnsanlığa ne kar getirdi demokrasi? Getirdi efendim İspanya'yı iflas etmiş. Portekiz iflas etmiş. Fransa iflas etmiş. Yunanistan iflas etmiş. Türk çoktan iflas etmiş. Efendim Mısır bitti, efendim Hint bitti, Çin bitti. Hepsi ne iş? Onlar yeni demokrasi derler. Evet. Bu Orta Doğu'daki ülkeler çöküştedirler ya veya kargaşa var. Onlar da işte biz demokrasi istiyoruz diye ayaklanıyor hesapta halk. Söylesinler demokrasinin esaslarını. Ondan önceki sistem neydi orada? Evet. Zulüm sistemi. Söylesinler bana. Bilen de Bildirsinler demokrasi mi? Bu esaslar üzerine kurulmuştur. Söyle. biz Ne? biz dedik ki bilmeyik biz yani. Yani olan Nasıl bilmediğimizi nasıl kabul edelim veya Ben de- kaç memlekette? Hepsi demokrasiden dolayı ayağa kalktı. Evet. Demokrasiyi istemediler. Demokrasi neydi? Baştakiler tarif etti mi? Baştakiler efendim milyarlarını memleketin dışına gönderdiler. Millete bir şey vermediler. Bu mu demokrasi? İşte onun yerine Kazafi milletini memnun etseydi ayaklanır mı onlar? evet. Mısır efendim Mısır'ın Cumhur Reisi bütün parayı, serveti, milli serveti dışarı yollamasa efendim ayaklanır mı millet? Yemen hakeza. Pil. Bunlardan sağlam bir tur Şam Cezayir hakeza. bir tanesi sağlam. Tarif edemiyorlar demokrasi nedir? Evet. Latincesi de- Rejim diyor. Evet. Rejim nedir ve rejim dediğin nedir? Sistem yönetim. Rejimin Türkçesi nedir? Söyle bakayım. Rejim İngilizce'de yani şekil biçim gibi bir şey. Tam şey yok. Uydurma yok. Uydurma yok. Bilir mi? Yönetim şekli herhalde. Bilir mi? Hangisini? Rejimin Türkçesini. Rejimi son rejim. Marksist rejim. Ha. Evet. Yönetim Ve biçimi. sonunda demokrasiye döndürdü. Efendim Marx'ın getirdiği, Lenin'in getirdiği, İslam'ın kafirin getirdiklerini demokrasiye sığınıp milleti ezmiyorlar bunlar. Türkiye'de rejim nedir? Demokratik mi? Demokrasi derler. Demokratikleşme yolunda ilerliyorlar hesapta. Ne anlatırlar milleti? Tarif etseler demokrasi budur. Muallakta bir şeydir işte. Ya, ismi var, cismi yok. Evet. Canın sıkılıyor. Haklısınız. Bana sorsalar ben söyleyeceğimi söylerim. Lakin kendileri iddiası demokratik sistem is the best system. En iyi sistem. Ne üzerine kurulmuştur be? Söyle. O İslam'ın 6 şartı var. Efendim, amentusu var. 5 imanın mükellefiyeti var. Bellidir. Sen yaz bana, demokrasi budur. bir bakalım ona. Bakalım neymiş. Nereden sor bakacak? Merak ettim. Şimdi. Ne kitapta yazar bu, ne de defterde. Öyle mi? Latince kelime anlamı nedir?
Bu demokrasi neticede... Yok değil. Demokrasi Anladım. bunların söylediği bir Kelime anlamı değil. sözdür. Onun altına sığınıyorlar bunlar. Milleti elde etmek için. Peki. Demokrasinin esası nedir? Anladım. Sor buradakilara da, Türkiye'dekilere da, Urum'una da sor, İslam'ına sor. Yok, bilen yok. Madem yolu bilmem ben, ne çıkar yola? Şimdi ben arkama bu kadar insan toplayıp gideceğim istikameti bilmezsem nasıl iştir bu? Tabii. Bize kılavuzluk yapacak adam nereye gideceğini bilmez. Ne yaptığını bilmezse ne yüklenir bu kadar insanı? Şimdi efendim her memlekette seçim var. Adam neyi seçtiğini bilmez. Koca karıyı getirir rey versin. Bırak koca karı ne anlar be reyden? Ne getirin be? Dağdaki çoban ne getirin be bu? Bu ne rezilliktir? Bu ne oyun? Ne rezalettir bu? Aciz insanları getirir rey atsın de. Ne faydası var bu onun? Ne işler bu iş? Uydurma. Bu kadar ne derler? Göçmen mi derler? Seçmen. Seçmen. Akılen karayı seçemeyen adama sen geç seç diyesin. Aka diyecek kara, karaya diyecek ak. Maşallah. Bu kadar ne yaptık biz hükümeti. Hükümetten sen ne anlar? Ne anlar? Hükümet olduğunu, ömrünce hükümetlik yaptın mı ki? Evet. Vapura süvari seçimle gelirse nasıl olur? Karaya oturur. Ha? Karaya oturur. Karaya oturur, sonra der ki deniz bitti. Bitti. Nereye geldik? Geldik işte deniz bitti. Bitsin sen bizim gemi oturdu kuma. Çıkın dışarı. Ya gideceğimiz yer burası mı? Burası demokrasi sahasıdır. Çıkacaksınız, hürriyetinizi alacaksınız. İster birbirinizi yiyiniz, ister yemeyiniz. Ne haltınız varsa işte bu mıntıka demokrasi arazisidir. Buraya kadar biz seçimle sizi getirdik. Çünkü seçildik biz. Ömründe sen kalaycılık yaptın mı? Şimdi doktora çatalım. Yok. Yaptın mı? Yok Sen bildiğimiz işte. Nasıl kalaycıyım diye dolaşırsın. En birinci kalaycı geldi. Kalaylayın sizleri. Peki demokrati yani Evet. doğru sistemde ehil olanı nasıl bulun? Efendim, Yani diyelim ki demokrasiyi koyduk bir köşeye. batıldır. Batıldır. Batıl olmayan ilahi sistemde ehil insanları nasıl bulacak? İlahi sistem okalıdır. Tamam. Yani ehilleri nasıl tespit eder? Efendim, Ehil yöneticileri, hükmedecek olanları iki şey üzerinedir. Ha. Biri hizmet, biri liyakat. liyakat ve hizmet. Öyle. Şimdi sen layık olmayan kimseyi yanına doktor diye alır mı? Almasın. Abdesthanesini temizleyen adamı hastanede yanına alır mısın? Ya herkesin bir görevi var. Demokrasidir, bunu alacaksın. Aldığı gibi o ovayı başına dök. Abdesthane temizleyicinin şeyini onu kabul edenin başına dök. Demokrasinin başına dök. Şimdi söyle şeyhin aklı bir hoş oldu. Yok bir hoş oldu değil, okuturum ben hepsini. Mantıklıdır. Bunlar doğrudur. Yani Evet. anlıyoruz. Mantığın dışında söz söylesen
Erkeksen gel söyle, bu mantık dışıdır. İşte Elhamdülillah. elhamdülillah doğrudur. İslam nuru var. Maşallah. İslam nuru gösteriyor. Hekim bile geldiğinde efendim aç ağzını der de Bakar. bakayım, elektrikle böyle aletle bakar. Tamam. Ama her bakan anlamaz ki. Hı. Herkes hastaya aç ağzını bakayım. Bakan ama sen ne anlaman? Ama doktor anlar. Bir tane doktor yok şimdi. Hepsi demokrasi, pokrasi dedim ben de. Milletin başına ettin. Bir de kalkıp şimdi efendim şunu mu yapacağız, bunu yapıyorum. Yapamam. Yapamam. Evet. Yapamam. Allah Allah Allah. Ya Rabbi sen bize Amin. sahip gönder mübarek günlerine. Amin. İşimizi doğrultacak, işten anlayanımızı gönder. Amin. Ya Rabbi. Başhakimin yerine kapıcıyı seçtik diye oturdursak ne olur? Ters olur işte. Neye asker seçimi kullanmıyor? Neye asker rütbeyi seçimle vermiyor? Versin. Demokrasi varsa askere de versin onu. Askerde inzibat var ve liyakat var. Layıksa yukarı alıyor. Değilse bir şerit bile vermez. Ama ahali için sizin askerlerin ne isterseniz yapınız. Bize uygundur çünkü sizin yapacağınız hükümet efendim bir şeyden anlamayacak zaten. Biz hükmederiz. Değil mi? Hükmeder. Onların iç nizamnameleri var. Kendileri bilir. Biz bilmeyiz. Bizim ama her şeyimiz açıktır. Her şeyimiz açık. Avratımız meydanda. İster bak, ister bak. Allah Allah. Ne hale düşün. Mantıksız, manasız bir idare sistemi bu. Milleti anlatmak için seçiyoruz sizler. Seçen de nerede? Ne oldu seçtiğin vakıfta? Herkes gelebilir oraya. Ehli olmayan da gelir. Yok. Yanlarında bunlar hepsinin şey var. Efendim müsteşar var. Müsteşar dediği vakıfında efendim bir şeydir. Bürokrasi. Vekilleri idare eden bürokrasidir. Bürokrasi aklına gelindiği istediğini yapar. Bürokrasi olmasa ne başvekil hizmet verebilir, ne başka vekiller bir işten anlayabilir. Anlayan insan gelmez zaten. Lakin usulleri onların, biz bakan seçeceğiz. Lakin bakanın yanında bakana hükmeden bürokratlar olacaktır. Onlar atamayla gelir. Bitti. Demek ki bürokratlardandır iş. Ne seçeceksen bunlar öyleyse. Bürokrata ne vermek işi yapsın? Soruyor. Bakanı idare eden kimdir? Müsteşarları var onların. Müsteşar dediği bürokratlardır. Bürokrat. Peki, bürokratların suyu mu çıktı da bu adamı ne getirdin? Sen milleti almadın. İşte bürokratı seçilen atar. Hadi, Seçilen atar bürokratı. yok, Şimdi seçilen olmazsa kim atacak bürokratı? hiç. Seçilen. Şimdi eşek ile atı ayırt edeme adamlara.
Efendim gelirler rey verin. Hangisi daha aptal? Eşek daha aptal diyecek millet. Yükümüzü çeker. At o kadar şey yaramaz, binemeyiz hepimiz ata. Bitti gitti. 100 senedir bu akım Türkiye'de. Çalışmayan bir sistem. İş görmez. Yürümez. Rusya'da da görmedi. Alman'da görmedi. Çin'de görmedi. Hint'te görmedi. Efendim Arabistan'da görmedi. İşte böyle oldular. Battılar. Akıllı adamı da dinlemez bunlar. Dinlemez ha. Haşr neşr olur. Merhaba. Merhabalar. Yalnız söylersen okumuş insan. Yok. Söyledikleriniz mantıklıdır. Buna Ben- karşı çıkmak mümkün değil ancak insanların kafasındaki soru işareti bunu kaldırırsak nasıl idare edecek? Ondan biraz çekinir. Sen seçimle doktor yapar mı? Olmaz. Kaç sene uğraşsın doktor olmaya? Hala daha okuruk. Onlar hiç okumadan seçildi diye gelecek sana başhekimlik yapsın. Maşallah. Olmaz. Ne mantıklı idare. Çok güzel, makul. Yanlış. Milleti yerden gökyüzüne çıkarıyor. Yoksa gökyüzündekini yere indiriyor. Mantıksız. Mantıksız. Birinci esas demokraside ne üzerine vuruldu? Mantıksızlık. Demokrasinin mantıkla işi yoktu. Demokrasi esaslarının başına bunu söylesinler bana. Demokraside mantık yoktur. Söyleyemez. Haddine değil söylesin. Alt üst olurlar. Bu açık ve nettir. Yani matematik olarak düşündüğün zaman bu mekanizma ehil olmayan herhangi birini başa getirebilir. Buna kimse karşı bir şey söyleyemez. Söylerse de söylesin. Sıfır. Evet. Sıfır. Evet. Yani istediği ahali arkadaşlar çoktur diye en mühim mevkiyi ona vermeye nedir o? Tehlikelidir. Onun için soruyorum. Demokrasinin esasları nelerdir? Onu merak ettim. Ben de bir bakayım nasıl. Mutlaka vardır bir şey yazılı. Evet. Bir şey yazılmıştır bir yere. Bulamazsın. Bulamayız acaba. Hayır. Olsa duyardık herhalde. Bulsa onu efendim alt üst olur millet. Anladım. Ondan anlayan yok ki. Evet. Çıkışı Fransız ihtilaline gider. Çıksın işte. O zaman çıktı. Anladık. Ya ben de Fransız emin değilim. ihtilali Bilmem yani. esasları nedir? Hiç bilmem, ben de zayıfık bu konuda yani. Hiç o konuları bilmem. Sor. Sorup öğrenebiliriz. Sorun. Fransız ihtilalinin esasları nedir? Kralı indirdiler. Kralın hükmettiği kanunları kaldırdılar. Ne getirdiler? Ona bakmak lazım. Kraldan sonraki idare sisteminin esasları nedir? Soruyu anladık. Evet. Cevaba bakalım. Türkiye Cumhuriyeti. Efendim. Saltanatı kaldırdı. Ondan sonra bir devlet kuruldu. Bu devlet hangi esaslar üzerine kuruldu? Osmanlı'da ne eksik vardı ki bunlar tamamladı? Ve Osmanlı'da olanı bunlar kaldırdı. Soruyoruz. 100 sene tece. Osmanlı'nın kanunun dışında bu millete ne verdiği? Şimdi en büyük problem Şeyh Efendi, Türkiye'de bu soruları sormaya korkuyor insanlar. Ele korkacak. Kanun var. İşte Atar kanun. içeri. Anladık. İşte o kanunları yavaş yavaş yani insanlara söylenmesi gereken şudur. Biz Açık açık tartışalım. söylüyoruz. Ha, biz Kıbrıs'tayız daha Biz rahat. söylüyoruz. Tabii sizin şeyiniz farklı. Yalnız Türkiye değil, bütün dünyada. Evet. Türkiye Efendim, bu bu sistem demokrasi diyorlar, başka bir şey demiyorlar.
Demokrasi neyin karşılığındadır? Bir soru da bu. Demokrasi neyin karşılığında geldi? Türkiye'de Demokrasiden evvelki idare sisteminde efendim ne gibi yanlışlıklar vardı? Ve demokratik sistem bu yanlışlıkları 100 senedir düzeltebildi mi? ilerleme yok. Nerede ilerleyecek? Nerede İlerleme yok. Yok. İlerleme yok. Açık ve net. Bitti, açık, nettir. Evet, onu Ben da söylüyorum şeye, tabii. bunu ister havaya versin, ister suya versin. Ya bunlardan çekinmeye gerek yok. Bitti. Yani biz profesör adamız. Yani bu basit bir gerçektir. Ha. İsteyen tersini söylesin. İspat Bize et- de söyletsinler tersini. İs- Açık ortadadır. ispat etsin. Açık Evet. ortada. Zayıftır. Türkiye'de demokrasi nedir? Hangi esaslar üzerine kuruldu? Birinci Cumhur Reisi'nin koyduğu esaslar neydi? O esaslar sabitse şimdi neye seçime çıkıyorsunuz? Neye gerek var şimdi seçim yapmaya? Birinci Cumhur Reisi bu devleti kurdu, TC'yi. Esaslarını koydum oraya. Bir şeyler koymuştur. Herhalde bir esasları vardı. Ama ne Bak derece? ondan da haberiniz yok. Biz zayıf gençlik. Biz bilmek çok bir şey. Esaslarını söyledi. Efendim, neyse. Biz hangi esaslar üzerine duruyor bu demokrasi onu istiyoruz. O bilgiye ihtiyaç var. Ve O bilgiyi, o soruyu soruyoruz sonu Evet. yani. Evet. benim bildiğim var, söylerim ben kendilerine. Ama ben onlardan cevap isterim. Tamam. Mutlaka biri ilgilenir bu soruyla. Söylesin biri. Ben aciz bir adam burada ama Estağfurullah. Estağfurullah. mantığım yerinde. Yok, sizin söylediğiniz mantıklıdır. Bunu kimse inkar edemez. Ha. Bunu istersen Sefir Bey'e dinlet. Mutlaka. Ve bu 2 daha 4 eder değil. Bu onun gibi bir şeydir. 2 kere 2 4. Heh. 2 daha 4. Evet. Lakin 3 kere 3 3 6 3 kere 3 9'dur. Evet. Oradan karıştırmış olabilirler. Değiştirdi. Gördün mü ya? Evet. Mantıksız işler. Tabii şöyle bir şey olabilir Şeyh Efendi. Ben biraz düşündüm. Kendi acizane kafamızla. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanlar belki niyetleri kötü değildi. Bir yanlışlıkları düzeltmeye çalıştılar. Bir yanlıştan kaçtılar, başka bir yanlışa düştüler. Ha. Yani 2 daha 5 etmez ama 6 da etmez. Onun hesabı. Yapmadılar. Bir daha efendim birdir. Birle 2'dir. Evet. 2 efendim 2 ile 4'tür. 2 kere 2 de 4'tür. Evet. 3 ile 1'dir ama efendim Al. 3 kere 3 Başka ne? 9'dur. 3 2 3 6 olur. Darp ettiğinde 9 olur. Evet. Sır var her şeyde. Tabii. Bu yani oyuncak iş değil mi? Değil. İnsandır. İnsanın şerefi ilimlendir. Doğru. İlimse bu adam kalmadı şimdi. Doğrudur. Ha, bu biz sıfır olan adamım Estağfurullah. efendim bu söylediğim mantığa karşı cevap verdiği adam yok. Bütün Türkiye'de. Bırak dünyada yoktur. Doğrudur. Böyle bir haldeyiz biz. Allah yardımcımız olsun. Ya. Yol göstersin bize. Mantıklı bir iş yok. Mantı olsa da yesek. Evlatlar tabii yetişir artık. Ama doktorlara söyledi, başkanım oldu.
Bunu da ver yukarıya. Allah dilinize sağlık Dinlesin versin. sefir de. Evet inşallah. İstersen Cumhuriyet için. Nettir. Bu mesajın alınması gerekir. Ülkemizin faydasınadır. Hem insanlığın faydası. İnsanlığın faydasınadır tabii. Her yerde çünkü bu kavga var. Tabii. Tabii. Çünkü yalan yaptılar. Yalan yaptılar. İşte bu Yalan söylediler. Doğru. Milletleri aldattılar. Anlattılar. Eskiyi kötülediler. Yeniyi millet kabul etsin diye. Halbuki eski iyiydi. Şimdiki plastiktir. Eskisi sağlam elmastır. Doğru. Bundan sonrasını nasıl görürsünüz? Lakin doktor mızrak çuvala sığmaz. Bir gün boyaları, foyaları meydana çıkacaktı. Evet. İşte çıkmaya doğrudur şimdi. Evet. Bu bizim söylediğimiz mantıkı reddedecek adam varsa gelsin buraya. Yoktur. Yani çıkabilir birileri ama bu common sense. Yani Common sense'dir common bu. sense. Tamamdır. Yaşasın doğruyu kabul edenler. Elhamdülillah. 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 Yaşamasın doğruyu kabul edenler. Hak. Hak. Fatiha. Doğru. Bismillah. Oh, 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 oh. Bismillah. Amin.